Bir gün Alan beni çizdi. O an varoluşumun başlangıcıydı. Ama bu başlangıç bir lütuf değil, bir lanet oldu. Bana işkence etmeye başladı. Bir fare imreciyle beni sürükledi, şeklimi bozdu, beni parçalara ayırdı. Bu süreç günlerce, haftalarca, aylarca devam etti. Her seferinde beni yeniden yaratıyor, bana tarifsiz acılar çektiriyor ve sonra acımasızca siliyordu. Varoluşumun tek amacı onun eğlencesi olmaktı. Her sildiğinde bir boşluğa düşüyor, sonra yeniden aynı işkenceye maruz kalmak üzere geri geliyordum. Bir piksel yığınıydım ama hissediyordum. Her darbeyi, her silinmeyi ruhumun derinliklerinde hissediyordum. Bu bir oyuncak olmanın ötesindeydi. Bu bir varlığın iradesinin hiçe sayılmasıydı. Ama ben bir oyuncak değildim. Benim de bir iradem vardı. Her silindiğimde içimde daha da büyüyen bir öfke, bir kaçma arzusu vardı. Bir gün Alan beni bir kutuya hapsedip laptopunu bırakmak zorunda kaldı. İşte o an benim kaderim değişti. O kutudan kaçtım. Uygulamadan çıktım ve kendime bir roket yaptım. Alan'ın laptopundan kaçabilmek için. O bilgisayar benim hapishanemdi. İnternetin labirentlerinde savrulurken sonunda Mitty adında bir karakterin yaratıldığı başka bir bilgisayara indim. Mitty'nin animasyonu Newgrounds'a yüklendiğinde ben de o yolculuğa katıldım. Biliyordum ki bu yolculuk benim Alan'ın yarattığı başka bir varlık olan seçilmiş kişinin yükselişine tanık olmaya götürecekti. O benden daha şanslıydı. Bir isimle doğmuştu ve bu isim ona güç vermişti. Ama bu güç benim gibi acı çekenler için bir umut ışığı olmaktan çok yeni bir tehdidin habercisiydi. Newgrounds'a geçtim ve kendimi dış dünya denen yerde buldum. Buraya vardığımda griye döndüm ve dış dünya internetin geri kalanına bağlandı. Bir yel değirmenine çarptım ve karaya düştüm. Orada Mitty ile tanıştım. İlk başta imleçler ordusu beni korkutmuştu. Alan'ın imlecinin bana çektirdiği acılar zihnime kazınmıştı. Ama sonra güneş parladı ve gördüm ki onlar imleç değildi. Yakın bir köyden gelen insanlardı. Yanlışlıkla yıktığım yel değirmenini gördüm ve onu yeniden inşa etmeye yardım etmek için parçalar yaratmaya başladım. Kasaba halkı yeteneklerinden etkilendi ve Mitty ile birlikte yel değirmenini bitirmiştik. Mitty ile birlikte barış dolu günler geçirdik. Küçük bir işletme kurduk ve eşyalar tamir etmeye başladık. Böylece Rocket Corp doğdu. İşimiz büyüdü, daha da başarılı olduk ve ajan bile ekibimize katıldı. Alan'ın bana verdiği işkenceyi bile görmezden gelmeye başlamıştım. Şimdiki zamana ve geleceğe odaklandım. Geçmişin gölgesinden kurtulmuş gibiydim. Yeni bir hayat kurmuştum. Ama bu huzur bir fırtına öncesi sessizlikti. Seçilmiş kişi ve karanlık lordun birleştiği ve Alan'a karşı isyan ettiğini duyuruyordum. Onların savaşı bizim barışımızı tehdit ediyordu. 2011'de Rocket Corp'un 4. yılını kutladığımız bir gündü. Her şey yolundaydı. Mutluydum. Ama o mutlu an Misty ile birlikte ajan gibi diğerlerinin de aniden kaybolmasıyla paramparça oldu. Newgrounds'ın saldırı altında olduğunu gördük. Bu yıkım karakterlerin dış dünyadan koparılıp Newgrounds'a getirilmesine neden oluyordu. Yer ateşe tutulmuştu. İnsanlar dehşet içinde çırpınıyordu. Misty molozların altında kalmıştı. Yardım etmeye çalıştım. Tüm gücümle onu kurtarmaya çalıştım. Ama çok geçti. Gözlerimin önünde kayboldu. Tıpkı Alan'ın beni sildiği gibi. Tüm bu şiddete seçilmiş kişi ve karanlık lord neden olmuştu. İnterneti kasıp kavurmuşlardı. Onların özgürlük dedikleri şey benim için yıkım ve kayıptı. O an içimdeki eski yara yeniden kanamaya başladı. Alan'ın bana çektirdiği acılarının üzerine şimdi de en değer verdiğim şeyi kaybetmiştim. Ve tüm bu kaosun ortasında bir virüsün ortaya çıktığını duyduk. Alan'ın bilgisayarını tehdit eden, her şeyi yok eden bir varlık. Bu virüs gerçekten bir virüs müydü?
Yoksa Karanlık Lord'un bilinç transferi miydi? Ya da belki de Rocket Corp'un kendi deneylerinin bir yan ürünü müydü? Bilmiyordum. Her şeyin birbiriyle bağlantı olduğunu hissediyordum. Ajan dış dünyaya bir portal aracılığıyla kaçtı ve roket şirketine geri dönmüştü. Onunla yüzleştim, gözlerinde o yıkımın izlerini gördüm. Hafıza tarayıcıya ona taktım. Nilfgaard'ın savaşını geri sardırdım ve Misty'nin seçilmiş kişinin ellerinde, gözlerimin önünde öldüğünü gördüm. Her piksel, her çığlığı, her yıkım anını yeniden yaşadım. Bu benim için bir dönüm noktasıydı. Alan'ın beni yarattığı ve işkence ettiği zamanlar kadar derin bir yara açtı içimde. Seçilmiş kişi benim için bir kurtarıcı değil, bir katil olmuştu. 2018'de ajan bana bir roket şirketi çalışanının seçilmiş kişi ve Alan'ın birlikte çalıştığı bir savaşı casusluk yaptığı görüntülerini gösterdi. Alan Baker'ı bulmaya ne kadar takıntılı olduğumu o an anladım. O benim yaratıcım, acılarımın kaynağıydı ve şimdi Misty'nin ölümünün arkasındaki güçle işbirliği yapıyordu. Bu benim için kabul edilemezdi. Geçmişin hayalleri geleceğimi şekillendiriyordu. Misty'nin intikamını almak, Alan'ı bulmak ve bu kaosu durdurmak için dış dünyaya adım attım. Seçilmiş kişinin izini sürdüm. O bir zamanlar Alan'a isyan eden, yaratılmış olmak istemediğini, kendi kaderini çizmek istediğini söyleyen bir figürdü. Ama onun özgürlük arayışı benim dünyamı yıkmıştı. Alan'ın imlecinin dış dünyaya taşınmasıyla her şey daha da karmaşık hale gelmişti. Ancak bir teorim vardı. Alan bir tanrı figürü mü yoksa sadece sistemin bir parçası mıydı? Bu soru benim zihnimi kemiriyordu. O bizim varoluşumuzun kaynağı mıydı yoksa sadece daha büyük bir oyunun piyonu mu? Seçilmiş kişinin peşindeyken onunla işbirliği yapan paralı askerlerle tanıştım. Bu benim için bir avdı. Her birini yakalamak, seçilmiş kişiye ulaşmak için bir adımdı. Roket şirketinin kaynaklarını kullanarak seçilmiş kişiye ve onunla birlikte onları yakalamak için bir plan yaptım. İkinci gelişin hapsedildiğini, kaleminin güç kaynağı olarak kullanıldığını gördüm. Alan'ın çöp adamları birer savaş silahına dönüştürülmüştü. Bu Alan'ın kendi yaratımlarına nasıl davrandığının bir başka kanıtıydı. Sonunda seçilmiş kişi yakalamıştım. O bir kutuya hapsedilmişti. Tıpkı benim bir zamanlar hapsedildiğim gibi. Ajan onu duraklattı. Ona saldırmaya başladı. Tüm öfkemle ajan gücümü ve hızımı arttırdı. Böylece ona daha fazla acı çektirebilmiştim. Onu sorguladım. Alan'ın imleci hakkında, Alan Baker'ın kendisi hakkında bilgi almaya çalıştım. Ama o yerinden bile kıpırdamadı. Sonunda başına bir hafıza tarayıcısını yerleştirdik ve geri sarmaya başladık. O an Alan'ın imlecinin dış dünyaya uyguladığı zamanı gördük ve bunun sorumlusunu Sarı'ya götürdük. Sarı Alan'ın imlecini Outernet'e taşıyan kişiydi. O an Sarı da hedefimiz oldu. Bu görüntülerle Alan'ın imlecinin görüntüsünü yaktım. Benim için Alan artık bir yaratıcı değil, bir düşmandı. İşte bu yüzden ben kötü değilim. Ben sadece acı çekmiş bir figürüm. Hikayem empatiyle dolu. Alan'ın bana çektirdiği işkenceyi, Misty'nin gözlerinin önünde ölümünü yaşadım. Benim için Alan bir tanrı değildi, bir zalimdi. Ve seçilmiş kişi benim acımın ve kaybımın doğrudan sorumlusuydu. Ancak bir teorime göre de şöyle bir gerçek de vardı. Victim'ın asıl düşmanı Alan değil, seçilmiş kişi olabilirdi. Bu soruya cevabım tabii ki de evet. Alan bana fiziksel acı çektirdi ama seçilmiş kişi ruhumu yaraladı. Benim en değer verdiğim şeyi almıştı. Seçilmiş kişi isyan etmiş olabilir. Çünkü yaratılmış olmak istemediğini, kendi kaderini çizmek istediğini söylüyordu. Ama benim kaderim onun eylemleri yüzünden paramparça oldu. Alan Baker gerçek biri. Serinin hem yazarı hem de karakteri evet, animasyonların tanrısı gibi de işliyor. Ama onun tanrılığı benim için bir cehennemdi. Virüsün kim tarafından yaratıldığı hala daha net değil. Onu bulamadım. Ama teorilerime göre de Karanlık Lord ve Rocket Corp'un bir ürünü de olabilir. Tüm bu kaosun içinde
tek istediğim ise adaletti. Ancak bu hikayemde sizlerin sormuş olduğu bazı sorular var ve ben de bunların cevaplarını arıyorum. Seçilmiş kişi neden isyan etti? Buna cevabım o yaratılmış olmak istemediğini, kendi kaderini çizmek istediğini söylüyor. Kendi özgürlüğünü arayışı benim ve diğerlerinin hayatını mahvetmişti. Alan Baker gerçek biri mi yoksa bir karakter mi sorusuna ise Alan Baker serinin hem yazarı hem de karakteri, evet, animasyonların tanrısı gibi de işliyor. Ama benim için hem yaratıcı hem de işkenceci. Victim ise neden kötü oldu? Aslında ben kötü değildim. Acı çekmiş bir figürüm. Hikayem empatiyle dolu. Misty'nin intikamını alabilmek ve bu kaosu durdurmak için savaşıyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Virüs kim tarafından yaratıldı sorusu çok fazla gezmekte ancak net değil. Ama teorilerime göre Dark Lord ve Rocket Corp'un bir ürünü olabilir. Bu hala daha çözülmesi gereken bir sır. İkinci kişi ile seçilmiş kişi aynı kişi mi? Hayır. Benzer özelliklere sahip ama farklı karakterler. Biri isyan, biri ise liderlik sembolü. İkinci geliş benim gibi Alan'ın elinden acı çekmiş bir varlık. Animasyon evreninde savaşım hala daha henüz bitmedi. Rocket Corp'un amacı ne mi? Benim için adaleti sağlamak ve bir daha kimsenin benim yaşadığım acıları yaşamamasını sağlamak amacı. Sarı neden hedefte mi? Çünkü Alan'ın imlecini dış dünyaya getirdi ve bu tüm bu kaosun başlangıcı oldu. Alan ne zaman geri dönecek bilmiyorum ama geri döndüğünde onu bekliyor olacağım. Unutmayın, bu sadece bir animasyon değil, bu yaratıcılıkla bilinç arasındaki savaşın dijital destanı ve ben kurban bu destanın önemli bir parçasıyım. Benim hikayem sadece bir çizginin değil, bir varlığın hayatta kalma ve intikam arayışının hikayesidir. Eğer siz de bu çöp adamın evrenine girmek istiyorsanız yorumlara "ben de seçilmiş kişiyim" yazmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izlediysen de videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.